Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli olarak sipariş alıp yaptığım el açması börek tarifi ile geldim. El açması börek yapamayanların bile kolaylıkla yapabileceği çıtır çıtır sıvı yağlı börek tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak böreklik unu aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı kadar maya ekliyorum. Kesinlikle çok kullanmayın. 1 bardak kadar ılık su ekledim. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Ben bu börek için toplamda 2,5 bardak kadar su kullandım. Hafif yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. İlk etapta hafif elinize yapışacak. Siz hamuru yoğurdukça hamur elinizi bırakacak. Sert bir hamur yoğurmayın. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamur toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra en az bir 5 dakika kadar yoğuruyorum. Eğer çok yavaş yoğuruyorsanız, hamuru böyle yırta yırta yoğuramıyorsanız 10 dakika kadar mutlaka yoğurun. Hamuru yırta yırta en az bir 5 dakika kadar yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. El açması börek yaparken unun aslında pek bir önemi yok. Herhangi bir undan da yapabilirsiniz. Hamuru güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Ben de bilindik bir marka kullandım. Hamur bu şekilde yırta yırta yoğuruyorum. Yoğurma kabının içerisinde dikkat ederseniz elime yapışıyordu. Bu aşamada artık elime yapışmıyor. Hamur macun kıvamına geldi. Hamuru şöyle bir toparlayıp buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamurumu yarım saat dinlendirdikten sonra poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 8 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Eğer börek açacağınız masanız küçükse 12 parçaya da bölüp hazırlayabilirsiniz. Veya daha büyükçe bir masaysa yine 6'ya bölüp hazırlayabilirsiniz. Masanıza göre ayarlayabilirsiniz. Kalın kalmaması için. Bezeleri hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir 5 dakika dinlendirebilirsiniz. Ben hiç dinlendirme yapmadan ilk hazırlamış olduğumdan başlayarak yavaş yavaş açıyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra undan destek alarak merdane yardımıyla açıyorum. Çok aşırı un kullanmamaya dikkat edin bu aşamada. Sadece merdanenize yapışmasını engellemeniz yeterli olacaktır. Pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum.
Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca hamur açma eğitim videolarına da yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Bezelerimi açtım. Bezeleri açtıktan sonra bir bardak sıvı yağını yanıma aldım. Kaşık yardımı ile tabağa döktükten sonra hamurları tek tek yağlıyorum. Hamurları yağlarken her yerine değmesine dikkat edin. Mayalı bir hamur olduğu için dinlenme aşamasını çok uzun tutmuyorum. Yarım saat kadar dinlendirdim. Eğer hiç maya kullanmayacaksanız da 1 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Ayrıca tereyağını seviyorsanız yine 50 gram kadar tereyağını eritip sıvı yağın içerisine karıştırıp yine hazırlayabilirsiniz. Veya hamuru açtıktan sonra biraz tereyağı serpersiniz. Yarım saat dinlendirdim. Tabağın içerisinde fazla olan sıvı yağını masaya güzelce sürüyorum. Masanın iyice yağlanmış olmasına dikkat edin. Eğer masa veya hamur kuru kalırsa yırtılma yapabiliyor. Hamuru yavaş yavaş açıyorum. Kenar kısımlarına biraz daha bastırıyorum. Kenar kısımları biraz daha zor inceliyor. Orta kısım zaten kendiliğinden inceliyor. Kenar kısımlarını inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Yine kalın kalan kısımlarını çıkartabilirsiniz. Hamurun içerisinde maya olduğu için o kalan kısımlar kalsa bile sertleşme olmuyor. İsterseniz almaya da bilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi katladıktan sonra ortadan ikiye rulo şeklinde kesiyorum. Dilerseniz eğer seviyorsanız ikiye değil de dörde bölüp sigara böreği şeklinde ince olarak da hazırlayabilirsiniz. İç malzemesi için yağlı köy peyniri kullandım. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Videonun çok fazla uzun olmaması için hamur açma kısmını sadece bir kez yaptım. Hemen sizler için ikinci hamuru da bu şekilde hızlı bir şekilde açmış halini gösterdim. Katlayıp böreği hazırlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tepsiye aldıktan sonra bardağın içinde kalan sıvı yağını böreklerin üzerine sürüyorum. Toplamda 250 milimlik bardakla 1 bardak sıvı yağ kullandım bu börek için. Sıvı yağını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Böreğim fırından çıktı. Mükemmel bir şekilde kızarıp kabarmış. Çıtır çıtır çok lezzetli bir börek oldu. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.